Merhaba. Manjaro tecrübelerimi anlatıyorum. 4 hafta bitti. Şimdi bu hafta neler yaşadım ondan bahsedeceğim. Ama önce şunu tekrar hatırlatmam gerekir. Bu bir reklam videosu değildir. Hiç tanımam etmem sahiplerini. Ben de eczaneden parayla aldım ki bayağı pahalı bir şey. Ben doktor değilim. Bu bir tıbbi tavsiye videosu da değildir ki özellikle her hafta söylüyorum, tekrar edeceğim. Bu kadar etkili ve çok fazla yan etkisi olan bir iğneyi benim kilolarım gitmiyor. Bu kilolardan kurtulmak için tek çare bu diye kendiniz gidip eczane almayın. Rica ediyorum, kendinize bu kötülüğü yapmayın. Çünkü her insanın biyolojisi farklı. Kimde ne etki vereceğini bilemeyiz. Bir endokrinoloji doktoruna gidin. Görünün, durumu anlatın. Benim için uygun mu, kullanabilir miyim diye onay alın. Öyle kullanın. Bunun eczanede reçetesi satılıyor olmasın. Size bu hata yaptırtmasın. Endokrinoloji doktoruna da randevu alamazsınız. Çünkü MHRS'ye girdiğiniz zaman orada pasif gözükür. Önce bir dahiliye doktoruna randevu alıyorsunuz. Durumu ona anlatıyorsunuz. O da büyük ihtimalle size bir kan tahlili yapacak. Ve bakacak, diyecek ki tamam, senin durumun endokrinoloji doktoruna gitmeni gerektiriyor. Sizi endokrinoloji doktoruna yollayacak. Endokrinoloji doktoru da bir kan tahlili yapacak ve size tamam olur kullanabilirsin diyecek. O zaman gidip alıp kullanacaksınız. Şimdi bu kullanmada ben bir özellik keşfettim. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Bunun çok önemli olduğuna eminim. O da şu. Ben bir iğneyi sağ koluma, öbür iğneyi ikinciyi karnıma, üçüncüyü sol koluma yaptım. Arada bir şey fark ettim. Bana öyle geldi. Karnıma yaptığım etki etmedi. Az etki etti. Çünkü hafif acıkır gibi oldu. Ve vücudumda hiçbir anormallik olmadı. O yüzden bugün bu ilacımızın kutusu. Bu da içinde 4 tane var. Bu da bugün son 2,5 miligramlık iğne. Bir sonrakinde 5'e başlayacağım. Haftaya 5'i olacağım. Bana öyle geliyor ki bu koldan daha etkili bir geliyor. Kullananlar kendileri denesinler. Bana öyle geldi. Ben bundan sonra kolumdan olacağım iğneyi. Şimdi bu iğnenin bu 2,5 miligram aldım ben. Buzdolabında duruyor. Ben en alt rafa koydum. Sebze kısmına koydum. İnternette işte kapağı falan koyun yazıyor. Ben kapağı koymadım. Sebze kısmına koydum. Sonuçta orası soğuk. 5 miligramlığı aldım. İlk 8 hafta vücudu alıştırmak içinmiş. Asıl ondan sonra başlamış macera. Yani 7,5'la beraber başlamış. Ve 12,5-15 çok etkiliymiş. Şimdi 2 tane doz, 4 tane 2,5 miligram, 4 tane 5 miligram vücudu hazırlamak için vurulabiliyorsa ve sonra etki daha çok yoğun olacaksa, böyle bir etkili iğneyi eczaneden gidip kendi kafandan nasıl alırsın be arkadaşım? Yani bunu nasıl yaparsın? Adam biri almış, kullanmış, internette video çekmiş, ben de seyrettim. Ben gittim eczaneden aldım, kullandım diyor. Bu çok yanlış. İnsanları böyle teşvik etmemek lazım. Ben kesinlikle diyorum size, üstüne basa basa söylüyorum, bunu her hafta söyleyeceğim. Endokrinoloji doktorundan onay almadan lütfen kullanmayın. Kendinize bu kötülüğü yapmayın. Şimdi ben bu hafta ne yaşadım? Ondan bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar 4 hafta bitti. 2,5 miligramının son iğnesiyle vücudumuz tanıştı. Şimdi 6 kilo verdim. 4 haftada, yani 28 günde 6 kilo verdim. Açlık hissim
Tamamen gitti diyebilirim. Bakın, size bugün ne yediğimi anlatayım. Bugün hafta sonu ve evdeyim ben. Sabah kahvaltısında 3 tane haşlanmış yumurta, çok az bir şey kaşar peynir, 5-6 tane zeytin yedim. Bakın bunları var ya, açlıktan yemedim ha. Sadece vücuda bir şeyler girmesi lazım diye yedim. Dışarıda işlerim vardı. Çıktım evden, gittim. Ee, Kaçta gittim? Yarım gibi evden çıktım. Kahvaltıyı 12'ye doğru yaptım. İşte 11.30-12 arası yaptım. Öğle yemeği niyetine yapıyoruz hafta sonu kahvaltısını. Saat 6.30 gibi geldim ve dışarıda çok işim vardı. Oradan oraya koşturdum. Baya yani. Bir semte gittim, orada işim vardı. Ondan sonra başka yere gittim. Sonra geldim, oraya girdim, oraya çıktım. Baya yoğun ve yorucu bir gündü benim için. Dolapta da ayran vardı. Ayran yapmıştım. Sıcaktan geldim. Oturdum. 3,5 bardak ayran içtim. Bitti. Akşam yemeği yemedim bugün. Yani açıkçası hiç yiyecek yerim yok yani. Hani standart bir tabak çorba içiyorum. Ee, üç tane havuç yiyorum. Standardım vardı ya benim. Onu bugün yapmadım. Sadece ayran içtim. Yani hiçbir şey yiyecek durumum yok yani. Hiç. O ayranı bile biliyor musunuz? Zorla içtim yani. Yani iç gitsin dedim. Hava soğuk, sıcak. Bu da soğuk. İç gitsin dedim. Su niyetine. Ayranı bile biraz katı gibi yani ayran. Ayranı biraz zor içtim. Size şeyi de getirdim. Ölçeğimi getirdim. Meşhur 3 hafta boyunca bahsettiğim kavanoz bu arkadaşlar. Biliyorsunuz standart. Şu kavanoz. Hani marketlerde böyle e, acukalar, mazukalar, soslar satıyorlar ya işte. O boy kavanoz bu. Bakın arkadaşlar. Şimdi bu kavanoza gelelim. Ben çayı direkt içemiyorum. Yanında bir şey atıştırmam lazım. Bir şey atmam lazım ağzıma. Çiğ badem, çiğ yer fıstığı, çiğ fındık ve ceviz kavanoza doldurdum. İş yerimde. Var bu kavanozdan. İlk hafta bir kavanozu bitirdim neredeyse. İkinci hafta yarım kavanoz yedim. Üçüncü hafta 1/3 yedim. Bu hafta şu bir kavanoz bana 4 gün yetti. Hatta 5 gün yetti. Evet, 5 gün. Şu kavanoz dolusu kuru yemişi ben 5 günde yedim. 5 gün boyunca bu beni götürdü yani. Yani düşünün. Yani şuna garanti edebilirim. Tokluk hissi garanti %100 zaten. Yani şimdi anlıyorum ben yani. %22'ye varıyormuş zayıflama oranı. Yemiyorsun ki zaten. Yemiyorsun yani. Ha, bir şey daha var. Su olayı. Bol su içmek lazım falan. Her zaman bol su içmek lazım ama bakın şunu da söyleyeyim size. Su zehirlenmesi diye bir şey var. Ben şuna da karşıyım yani mesela. Çok su içeceğim diye 5 litre su içmemek lazım arkadaşlar. Yani ben bir doktoru dinlemiştim. Onun söylediği çok mantıklı geldi bana. Vücudun istediği kadar iç. Ama şimdi şu da var mesela. Benim canım hiç su istemiyor mesela kışın. Ha, o zaman ben ne yapıyorum? İçmem lazım su diyorum. İçiyorum. Ama abartmamak lazım. Yani 5 litre içmemek lazım. Abartmamak lazım. Bu iğneyi kullandığım sürede son 2 hafta şu oldu bende. Ağzım kuruyor. Ve su içmek istiyorum. Bunu daha önce yaşamamıştım. Hayatımda böyle bir şey olmadı daha önce. Yani bu daha önce yaşamadığım için iğneden olduğunu tahmin ediyorum. Yan etkileri gelelim. Yan etkilerden biliyorsunuz bende bir tek ishal gibi hafif katı olmayan tuvalet vardı. O devam ediyor ama yani tekrar söylüyorum, ishal değilim ama normal katı tuvalet değil. Tuvaletim biraz daha yumuşak. O devam ediyor. Sanırım bendeki yan etkisi de bu. Burada bırakıyorum. Haftaya artık size 5 miligramın ilk haftasının sonucunu vereceğim.